Herkese selam. Bu videoda biyoritmin kritik günler ile sağlık, sportif faaliyetler ve kazalar arasında bir ilişkinin olup olmadığı açıklanacaktır. Biyoritmin kritik günlere dikkat etmek gerekli midir? Kritik günlerin özellikle fiziksel devredekilerin sık sık sağlığın kötü olduğu zamanlara ve hatta ölüm zamanına denk geldiği bulunmuştur. Bu geçiş günlerinin kritik olmayan günlere göre kazaya daha çok meyilli olduğu istatistiksel olarak kaydedilmiştir. O halde parola tedbir olmalıdır. Hiç şüphesiz ki kritik günler ölüme sebep olamazlar ama sık sık çakışırlar. Bir ampul iyi bir benzetme vasıtası olacaktır. Eğer bir ampulün filamanı zayıfsa lambanın bozulması için en muhtemel an elektrik düğmesinin açılma zamanlarıdır. Anahtarın açılması filamandan aniden bir elektrik gücü akmasına sebep olur. Tersine olarak elektrik düğmesinin kapatılması da lambanın yanmasına sebep olabilir. Bir an yanar, ondan sonra her şey tedricen biter. Yanlışlıkla düğmeyi hızlı açıp kapamak da sık sık aynı etkiyi yerdir. Benzer durum biyoritimlerde de görülür. Bu lambanın açılma kapatılma anları biyoritimlerdeki kritik günler gibi düşünülebilir. Örneğin rock müzik yıldızı Janis Joplin 4 Ekim 1970'te aşırı dozda aldığı uyuşturucudan öldüğünde fiziksel ritmi kritik kademede, zihinsel ritmi zayıf durumda bulunmaktaydı. Başkan Nasır 28 Eylül 1970'te kalp krizinden öldüğünde duygusal ve fiziksel ikili kritik günün 48 saatlik bölümü içerisindeydi. Winston Churchill Ocak 1965 yılında öldü. İlk kalp krizini geçirdiği 21 Ocak'ta daha henüz bir fiziksel kritik gün yaşanmıştı. Duygusal ritmin negatif fazındaydı ve zihinsel olarak kritik 48 saatlik periyot içerisindeydi. Öldüğü sırada fiziksel devrenin 24 saatlik kritik devresinde ve diğer iki devre negatif dönemde bulunmaktaydı. Bing Crosby 14 Ekim 1977'de golf oyunundan sonra kalp krizinden öldüğünde fiziksel ve zihinsel devrelerde ikili bir kritik gün yaşamak üzereydi. Elvis Presley 16 Ağustos 1977'de öldüğünde zihinsel ve fiziksel devrelerdeki iki kritik günün hemen ardından duygusal ritimdeki mini kritik bir günde bulunmaktaydı. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Tehlikeli periyotları önceden fark edip tedbir almak önemlidir. Örneğin hastanede yatan hastaların ayak uçlarındaki çizelgelerde biyoritimlerini göstermek önemli bilgiler verebilir. Kritik biyoritim zamanlarında hastaya daha fazla dikkat edilmelidir. Spor konusunda biyoritimleri kullanmak adeta zorunludur. Özellikle motosiklet yarışı, boks ve benzeri gibi fiziksel olduğu kadar zihinsel ve duygusal dengenin fevkalade önem taşıdığı sporlarda bu çok önemlidir. Örneğin Muhammed Ali'nin çenesi 31 Mart 1973'te Ken Norton ile dövüşünden sonra kapandı. Ali o gün ikili kritik bir biyoritmik fazdaydı. 1972 olimpiyatlarında 27 Ağustos ve 8 Eylül arasında 7 altın madalya kazanan Mark Spitz'in bu zaman içerisinde fiziksel ve duygusal olarak pozitif devresinin başlaması ve devamı söz konusuydu. 27 Ağustos'ta fiziksel ve zihinsel devrelerinde olmak üzere ikili bir kritik gün vardı. 8 Ağustos'ta da yine ikili bir kritik gün söz konusuydu ama bu fiziksel ve duygusal ritimlerde olmuştu. Ringe ya da oyun sahasında beklenmeyen bazı kararlar veriliyorsa bu zayıf bir biyoritik durumdan olur. Spor konusunda biyoritimleri kullanmak adeta zorunludur. Dağa tırmanırken, golf oynarken ya da sadece caddede karşıdan karşıya geçerken çok basit hatalardan doğan kazaların bir organa ya da bir hayata mal olduğunu sık sık duyuyor veya okuyoruz. Biyoritmik olarak zayıf bir dönemde olmak kötü kararlar verilmesine neden olabilmektedir. Tekrar vurgulamak gerekir ki biyoritimler bizzati sebep-sonuç etkisine sahip değildirler. Bunlar sadece en iyi sonuçları elde etmek için olayları zamanlama konusunda tespit edilmiş kural ve prensiplerdir. Uyuşmazlık halinde kalmaktansa biyoritimlerinizle uyum içerisinde yaşamak daha kolaydır. Astroloji, biyoritim ve numeroloji konularında bizi takip edebilirsiniz. Mutlulukla kalmamız dileğiyle.